Bozkır koyunlar için vazgeçilmez bir önem taşımakta. Çoban daima koyunlarının yanında. Ama bu iş hiç kolay değil. Palaz bizim canımız, ciğerimiz ya. Palaz bizim evladımız gibi. Öyle sadece bir köpek değil yani bu. Onunla kurduğumuz bağlar, arkadaşlığımız, böyle insanın gözündeki hüznü bile anlayabilen bir canlı. Çünkü bozkır tehlikelerle dolu. Sürüye bekçilik etmek içinse her an tetikte, her an temkinli olmak gerek. 7 yıl ben hapishanede kaldım. Hapishanede kaldığım dönemde yürüyordum. Yürüdükçe yani volta atıyorduk. Volta attığımızda duvara çarpıyordum. Her duvara çarptığımda böyle üzülüyordum aslında yani. Sürekli hep içimde bir özlemi vardı böyle. Ulan bir gün şöyle bir çıksam böyle kafamı kaldırdığımda bir kare gökyüzü değil de böyle sonsuz yüzü görebilsem. Yürüsem böyle. Dizlerimde derman kalmayana kadar yürüsem. Dizlerim yorulsa artık ayaklarım beni taşımayana kadar yürüsem ve hiç geriye dönmeden, duvarlara çarpmadan sürekli yürüyebilsem. Anadolu'nun son göçer çobanları, mor koyun. Küçücük hediyelerle mutlu olabilmektir çocuk olmak. Özgür olmak, zengin olmak değildir. Özgür olmak, sahip olduğun hayatla mutlu olabilmektir. Oğlum koşun ki, koşun kır. Oğlum vur. Destin bire. Destin bire, destin bire. Destin bire. Bitti. Evet. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte koyunlar kırkım için hazırlanıyor. İranlı çoban Mehmet amca koyunları dağa götürmeden önce onlara tuz veriyor. ام وی خوی درشینن صبح باز بخوا باز تی خوی دخوا چه چولی هم چولی دمینن حاجه وی خوی نخوا زاتن باز خوی سیز دمینه نوچیره حاجه وی خوی دخوا بدن پیزر منفعت توی هیا Kayaların üzerindeki tuzları yiyen koyunlar geceyi geçirecekleri dağa doğru hareket ediyorlar. Oho! Oho!
gücün hakimiyeti doğal yaşamın tek gerçeği. Bizim bu aslında katlandığımız koşullara bir bakış açısı getirmiş Nietzsche. Şu sözüyle özetliyor. Yaşamak için bir nedeni olan her türlü nasıla katlanır. Bazen dışarıdan bakınca çok zorlu, çok çetin görünebilir. Ama yaşamak için nedenlerimiz var ve bunun için mücadele etmek zorundayız. Hayatımızın anlamı aslında bizim sorumluluklarımızdır. Bu can bile bizim sorumluluğumuz altında. Biz de onun sorumluluğu altındayız. Bazen yeri geliyor, o bizim için canını tehlikeye atıyor. Bazen de yeri geliyor, biz onun için canımızı tehlikeye atıyoruz. Bedelini de ödüyoruz. Hadi gidelim. Hadi. 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 Ben Erdal Karadağ. Ben 36 yaşındayım. Hatta 37'ye de dün itibariyle girmiş bulunmaktayım. Şu anda bulunduğumuz konum Kars Sarıkamış ilçesine bağlı. Yalnız Sarıkamış'tan bayağı uzağız. Hemen Ağrı şu gördüğümüz dağın hemen arkası. Ağrı sınırlarına çok yakınız. Şu anda saatimiz kaç? Bakalım. Saat 5.30. 5.30'dan itibaren obadan çıkıyoruz. Aslında bizim için gün akşamdan başlayıp öğlende bitiyor. Çünkü biz gece yaylımı yapıyoruz. Şu anda koyunu aldık, gidiyoruz dağa doğru. Dağda yayacağız koyunu. Akşam otaracağız. Gece şevin dediğimiz gece bir daha kaldırıyoruz. Bir daha otarıyoruz koyunları. Sonra sabah tekrar kaldırıyoruz koyunları. Böyle açık alanda yatırıyoruz. Sonra obaya doğru geliyoruz ve burada obada sağım işlemi yapılıyor. Sağım yapılıyor, peynir alınıyor. Bunun için zaten bu oba kurulmuş, çadırlar gelmiş, çocuklar gelmiş. Onlar da bu peynir almak için. Peyniri de bu kiraladığımız yaylalar. Biz buraları hep kiralıyoruz. Mesela bir bölge birisinin, bir bölge birilerinin, bir bölge bir köyün böyle komple bir kiralıyoruz bu bölgeyi. Ondan sonra bu sütü de sağıyoruz. O peynirle bu kiraların parasını ödemeye çalışıyoruz. Yani aslında çalışıyoruz sadece. Çoğu zaman da ödeyemiyoruz bunu. Dişi köpekler genellikle sürüde daha uyanık oluyorlar. Yani önceden sezebiliyorlar tehlikeleri. Burası da biraz tehlikeli bir bölge. Gel oğlum gel. Bu da bizim komşunun en iyi. Sen gel git hadi. Hadi eve git hadi. Hadi git. Şey gibi. Yol geçen an gelen giden belli değil. Dişi köpekler her zaman sürüde daha uyanık oluyorlar. Mesela bizim dişi şu anda önde galiba. Hani dağda taşta ne varsa hemen gördü, erkekler arkadaydı ve onun ses vermesiyle bunlar hemen o bir tetik görevi görüyor aslında. Yani bunları hemen harekete geçiriyor. Oho. Biz obada gördüğümüz çocuklar gibi bir çocukluğumuz oldu bizim. Hep böyle obada, yaylada. Ondan sonra ilk ergenliğe adım attığımız dönemde ise kaçtık buralardan. Çünkü hani insan başka dünyaları merak ediyor. Bir İstanbul, bir Ankara, bir İzmir. İşte her şey televizyonlardaki gibi ışıltılı zannediyor. Aslında her zaman gerçek sıkıcıdır aslında. Gerçek sıkıcıdır, renksizdir, tatsızdır. Buradaki doğa da mesela böyle hani ekranlarda çok farklı görünebilir. Ama buradayken insan bir boşluğun içine düşüyor. Aslında zaten hayatın kendisi sıkıcı. İnsan zamanla bunu kavruyor, bunu anlıyor ve o sıkıcılıkla birlikte yaşamaya alışıyor. O sıkıcılıktan küçük tatlar, küçük zevkler almaya çalışıyor zamanla.
Bizim çocukluğumuz aynı o çocuklar gibi. İşte eşeklere binerdik, giderdik uzaklara. Ondan sonra çobanlara çok merak ederdik. Geceleri acaba ne yapıyorlar dağlarda? Nasıl koyun otarıyorlar? İşte anlatırlardı bize, kurt gelmiş. Bir tane yaralı koyun olurdu. Biz bütün çocuklar giderdik o koyunun etrafında toplanırdık. Bizim için çok büyük olaylardı bunlar. Çoban köpekleri böyle her birimiz bir köpek tutardı. Nasıl bizim şu anda Beşo, Hırço, Palas, Sarsılmaz, Bozgar var. İşte o derdi benimki daha iyi, o derdi benimki daha iyi. Böyle bir çocukluğumuz geçti. Ondan sonra ergenlik dönemi, ilk gençlik dönemi biraz inşaatlarda, orada burada biraz çalıştık. Ondan sonra zaten bir şey oldu benim, bir hapishane sürecim oldu. O hapishane sürecinde mesela insan hayatı biraz daha okuyarak anlayabiliyor yani. Mesela hayatı biraz böyle yaşayınca böyle sürekli yaşama, sürekli koşturma çoğu şeyi kaçırdığının farkındasın. Yani hep bir bakış açısıyla devam ediyorsun. Ama okuyunca bu sefer kendi içine yöneliyorsun. Kendinden bir şeyler buluyorsun. Okudukça yani ne bileyim belki hakikat demeyelim de yani kendi gerçeğini bulmaya yaklaşıyor olabilirsin yani. Ben onu fark ettim okudukça. Farklı düşünceler, farklı fikirler, farklı bakış açıları ve beni çok etkiledi. Suç ve Ceza kitabı Dostoyevski'nin. Onu defalarca okudum. Onun bir son sahnesi vardır. Raskolnikov hapishanededir artık. Cezasını infaz ediyor. Ve orada böyle bir kütüklerin üzerinde oturuyor. Orası böyle bir açık cezaevi gibi. Orada çalıştırıyorlar onları. Böyle oturuyor bir çam ağaçları, çam kütüklerinin üzerinde. Bir nehir akıyor önünde böyle. Ve uzakta aynı şeyler var. Oradaki konar göçerler, böyle çadırları. Ve aslında hayatın dinginliği, huzuru, özgürlüğü, gerçek özgürlüğün bu hayat olduğunu, bu doğa olduğunu orada Raskolnikov kavruyor. O cümle beni, oradaki o konu, o kompozisyon, o cümle beni çok etkilemişti yani. Aslında biraz insan böyle kendi hayatını her zaman şey görüyor böyle. Hani çobanlığı falan biraz böyle şey gösteriyorlar, nasıl söylesem. Hani sadece cahil insanların yapabildiği bir iş, sadece işte başka bir iş yapamayan insanların yaptığı bir iş gibi görünüyor toplumda aslında. Yani toplumun bir kesiminde diyebilirim. Hani buna yabancı olan insanlarda. Orada ben o cümlede şey fark ettim yani. Aslında bizim yaşadığımız bu hayat, daha önce yaşamış olduğum bu hayat çok aslında güzel bir hayatmış, özgür bir hayatmış. Birçok sorundan, birçok sıkıntıdan, birçok bunalımdan, depresyondan hepsinden tamamen uzak, güzel bir hayat aslında yaşıyormuşuz. Orada fark ettim ben onu. Mesela doğada şey yoktur. Doğada insan anlıyor bunu. Doğada depresyon yok. Doğada pes etmek yok. Doğada bunalım yok. Öyle kanının son damlasına kadar bir çiçek ne kadar kızgın olursa güneş, ne kadar olursa olsun o topraktaki nemin son yani zerresine kadar almaya çalışır ve döngüsünü tamamlamaya çalışır. Yani aslında bütün amaç doğada döngüyü tamamlamak. Tıpkı biz insanlarda, biz de bazen bunu bilinçsiz yapıyoruz aslında. Hani çocuk yapıyoruz, evleniyoruz, çocuk yapıyoruz. Aslında orada bir döngüyü tamamlamış oluyoruz. Kendimi her zaman daha özgür, daha rahat, böyle kendim olabildiğim bu doğanın içine arkadaşlar bugün hep beraber böyle bir yürüyelim sizinle. Bakalım bizi bu gece ne maceralar bekliyor, neler bekliyor, ne doğa. Doğa bize neler sunacak, neler gösterecek hep beraber göreceğiz bu gece. Erdal'ın da dediği gibi yaşam bir döngüden ibaret, döngüde bir mücadeleden. Bu döngünün bir parçası olan köpekler, koyunlar ve çobanlar var olma mücadelesi için doğanın akışına teslim oluyorlar. Bu sürüyü yönetmek böyle dışarıdan çok basit görünebiliyor ama aslında çok ciddi tecrübe isteyen, birikim isteyen. Bu hep böyle usta çırak ilişkisiyle öğrenilmeli. Yoksa mesela bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım vardı. Onlarla beraber koyunları kattık. Çocuk hiç yapmamış çobanlık. Önünde diyorum çevir koyunları. Diyor ki dönmüyorlar diyor. Ya diyorum çevir diyor, dönmüyorlar. Gittim koyunların önüne şapkamı çıkardım, böyle bir havaya attım. Koyunların hepsi geri döndü. Vay be dedi. Nasıl çevirdin abi dedi. Bu biraz şey istiyor. Böyle yazılmamış bir şey. Kayda alınmamış bir şey. Ama sadece şeyle böyle ustadan öğrenebilirsin. Serşivan dediğimiz bir serşivan vardır, bir diyaju vardır. Aslında usta çırak. Hep ondan öğrenirsin bu işi. ...3000 tane koyunun sorumluluğu Erdal'ın omzunda.
işin ciddiyetinin farkında. Doğa hata affetmez. Ustalarından öğrendiği tüm tecrübelerini şimdi uygulama zamanı. Ama yali peşiye çu yali peşiye. Aha bu kevra aha bu kafir savdat keva. Tamam bura ol ne gare. Sürünün tüm bireyleri sorumluluklarının farkında. Köpeklerin en yaşlısı ve tecrübelisi Palas, uzaktan gelebilecek tehlikeler için her an tetikte. Sürümüzün şu anda en yaşlı köpeği Beşo'dan sonra. Beşo evde o sürüye hala görev yapıyor. Şu anda 10 yaşında, 2014 doğumlu. Az önce yaptığımız hareketleri genç bir köpek olsaydı yerdi ama Palaz yemez. O yaşlı kurt. Değil mi Palaz? Palaz bizim canımız, ciğerimiz ya. Palaz bizim evladımız gibi. Öyle sadece bir köpek değil yani. Bu onunla kurduğumuz bağlar, arkadaşlığımız, böyle insanın gözündeki hüznü bile anlayabilen bir canlı. Sadece bir işte sürüyü koruyan bir köpek değil yani. Aynı zamanda dostluk yaptığımız bir can. Bazen dağlarda böyle yalnız kaldığımızda sessizce dertleştiğimiz oluyor böyle. Sesli değil, sessiz. Anlayabiliyoruz birbirimizi. Değil mi Faraz? Değil mi oğlum? Faraz hadi gidelim. Koyunlar gitti. Hadi. Hadi gel. Faraz hop Faraz. Hucu. Evet Faraz hop. Hop Faraz hop. Bu arazi aslında hiç koyun otarmaya uygun bir arazi değil. Böyle insan nefes nefese kalıyor. Hatta sürüden koptun mu bitti işin. Artık sürüyle birlikte gidemezsin. Normalde koyunun otlayacağı arazi biraz düz bir arazi olmalı. Biz biraz bu sene işin hani tecrübesiz olduğumuz bir yeri kiraladık. Olsun her kötünün içinde bir iyi vardır ya. Buranın iyiliği de işte arazinin büyük olması, geniş olması. Biraz da hep böyle maddi kazançları düşünmeden biraz doğal güzelliklerde yaşama fırsatı sunuyor bize burası. Hiçbir şey kusursuz değil. İşte buranın da kusurunun içindeki güzellik bu doğadır zaten. Hani bu kusurlar olmasa hani koyun yaymaya müsait olmayan bir arazi vahşi doğaya süper bir nimet sunuyor. Ağaçlar nasıl yeşermiş. Ondan sonra buradaki ayılar, vaşak, kurt, dağ keçileri, envai çeşit kuşlar, kelebekler, kartallar, çiçekler. İşte her kusurun içinde bir güzellik vardır ya, işte bu kusurun içinde de bu güzellikler var. Yavaş yavaş gün batıyor. Biz artık tepeye doğru çıkmalıyız. Koyun yatağına doğru, hem koyunlarımızı doyuracağımız arazi otlak hem de koyunu gece yatıracağımız yere doğru gidiyoruz böyle. Bu ağaçların arası da son derece tehlikeli yani. Buradan her an bir ayı, burada ayıyı da gördüm, domuzu da gördüm. Böyle kocaman bir domuz her an çıkabilir ve çıkması da son derece tehlikeli. Çünkü kafa kafaya denk geldiğin anda yapacağı tek şey saldırmaktır yani. Artık o kaçmayı seçmez. Oho! Ope Mahama. Opo bra hedi her peşiyoy nazver ne o. Bra sav dça her rankoya hit torina kat yardı ve derece derboz dava. Tamam خير otava. Na şif biya zotan ama. Hamo şif biya zotan.
Tamam. Obadan çıktığımız andan itibaren her an planlı hareket ediyoruz. Çünkü geçiş noktaları var, kayalıklar var. Yani koyunun karanlık çöktükten sonra belli bir yere geçmesi gerekiyor. Yani bir aksama olursa, işte safsaklarsan, ciddiye almazsan bu işi, bu sefer koyun gelir işte burada tıkanır kalır, karanlık çöker. Burada sabaha kadar mahvolursun. Hem köpekler mahvolur, hem koyunlar, hem çobanlar mahvolur. Yani her anı böyle planlıdır aslında. Böyle tamam, çoban böyle değneği koyunu koyuyor, böyle sırtına yürüyor ama yürürken o hep planlıyor. Bu an işte şu saatte şuradan döneceğim, şu saatte şurayı otaracağım, şu saatte koyunum doymuş olur, şu saatte koyunu gece yatıracağım, koyun yatağına doğru gideceğim. Her an planlıdır böyle. Sabahlar da böyle, akşamlar da böyle. Özellikle akşamları çok daha planlı bir şekilde hareket ediyor. Anadolu bozkırının gerçek sahipleri kurtlar. Onlar da bu dağlarda rızkının peşinde. Biz de rızkımızın peşindeyiz. Biz aslında koyun otarmamızı gece özellikle çoğunu onlara göre ayarlıyoruz. Yani onlardan ne kadar az zarar görebiliriz, hiç zayiatsız nasıl atlatabiliriz geceyi ve akşam olurken, karanlık çökmek üzereyken temel birinci kaygımız dağların hakimi kurtlar. Köpekler bu tür bir arazide kurdu uzaklaştırabilirler, uzak tutabilirler. Önceden fark edip yaklaşmasını engelleyebilirler. Yalnız bu arazide öyle kurdu yakalayacak da işte boğacak da falan öyle hiçbir köpeğin harcı değil. Çünkü bu gözler şahit olmuş bu kurtların bu kayalıkları nasıl tırmandığını. Köpek kayalığı dolanana kadar o bir kilometreye yakın bir mesafe atıyor. Ki ondaki ciğer inanılmaz bir ciğer, inanılmaz bir nefes. Şurada duruyor şu dağda, ben uzaktan takip etmişim. Karşı dağda bakıyor ki orada bir av var, işte bir koyun var, sürü var, sürünün arkası sahipsiz. Buradan karşı dağa geçmesi sadece onun birkaç dakikasını alıyor. O böyle gölge gibidir. Nasıl bir gölge, uçan bir kartalın gölgesi nasıl dağ kayalık böyle üzerinden süzülür gider ya. O şekilde süzülür gider yani. Bambaşka bir canlı o. Oho! Oho! Şimdi genellikle sürünün önünde ho denilir. Ben biraz sürünün arkasında. Bu arazi biraz ağaçlık. Koyunlar ürküyor. Hani oho diyorum koyunlara. Ben arkanızdayım. Korkmayın. Rahat rahat otlayın. Ağır ağır hareket edin. Fikri vermeye çalışıyorum koyunlara. Oho! Aslında insan hayatına anlam katan bir şey sorumluluk. Mesela bu sorumluluk bilinci olmasa insan asla bu yorulmayı göze alamaz. Burada şu anda 1500'den fazla can bize emanet. Nereden baksak burada hemen hemen 100 kişinin rızkı var, geçim kaynağı var. Hepsi bize emanet ve bu da bizim sırtımıza ağır bir sorumluluk yüklüyor. Sorumluluk da bizim hayatımıza güzel bir anlam da katıyor ve mücadele, sonuna kadar mücadele. Şurada koyun birbirini sıkıştırıyor. Ben oraya yetişeyim. O bahsettiğimiz dar geçit orası. Allah'tan ki biraz bir 15 dakika da geç kalsak işte burası büyük bir sorun olurdu. Aslında bir 10 dakika da erken geçmeliydik orayı. Oho! Oho! Tarık. Koyunu yazacak.
Yavaş. Yavaş yavaş yavaş, biraz yavaş gidin. Biraz yavaş gidin. Biraz yavaş gidin. Biraz dur. Asıl şurası daha tehlikeli. Böyle yerler çok daha ciddiyet isteyen yerler. Çünkü Allah korusun daha önce böyle bir yerde acı bir tecrübemiz var. Yüzlerce koyunumuz birbirini ezerek öldürdü böyle bir yerde. Tamam, bundan sonra şükür sıkıntı yok. Geçişte problem yok. Tamam, yavaş yavaş. Yavaş gelin, yavaş gelin. Yavaş gelin, yavaş gelin. Yavaş yavaş. Yavaş gelin, yavaş gelin. Yavaş gelin. Yavaş yavaş yavaş. Evet, koyunların birbirini ezmemesi için ne kadar arka yavaş gelirse o kadar rahat bir geçiş sağlarlar. Gerçi şöyle dağılmaları çok güzel oldu. Bir kısmın üstten gitmesi, bir kısmın alttan gitmesi sürünün böyle daracık bir yerde birbirini ezmesini engelliyor. Böyle inmeleri çok tehlikeli böyle. Allah korusun. Ön bir tıkansa arka dinlemiyor önü. Arka gelip öndeki koyunların üzerinden atlayıp onların üzerine basıp geçmeye çalışıyor. İşte o zaman Allah korusun felaket. İşte bu yüzden hani saat ne kadar önemli. Karanlık çökse o koyun ikiye bölünmez, üçe, dörde böyle üstlerden gitmez. Hepsi bir noktadan geçmeye çalışır. Her anı böyle pür dikkat istiyor. Oho. Oho. Koyunlarımız böyle geçtiğinde ben rahat bir nefes alıyorum böyle yerlerden. Çünkü bende bir travma olmuş galiba. Daha önce böyle bir geçiş noktasından geçtiğimizde yüzlerce koyunumuz telef oldu. Ve hayatımda en unutamayacağım acı anılardan birisi daha oldu o. O an aklıma Rilke'nin şiiri geldi. Dünyada çekilecek ne kadar çok acı varmış. İlk o an o şiirin o sözleri geldi aklıma. Alışıyor insan zamanla işte. Acılar hüzne dönüşüyor sonra. Hüzünle beraber yaşamaya alışıyor insan. Acı, zorluk, pişmanlık, çaresizlik ve gözyaşları hepsi tecrübe kazandıkça unutulabilir. Erdal'ın yaşadığı bu kötü tecrübe onu artık çok daha dikkatli ve temkinli bir çoban haline getirdi. Bu sürünün en cesur köpeği diyebiliriz buna. Bunun ismi Bozgavur. Bu köpek bir ara 5 tane kurdun peşine düştü. Ve hatta kurtların şöyle efsane bir hareketleri vardır. Kuyruklarını kısırıp böyle sırtlarını kambur yapıp geriye dönüp tehdit bir mesajı verirler. Böyle büyük bir tehdit mesajı. İki kurt o hareketi yapmasına rağmen bu onları dinlemedi ve onlara doğru böyle koştu. Onları dağıttı. Tabii ondan sonra Hırço bunun peşinden gitti. O arada ben onları kaybettim tabii. Ondan sonra geldiklerinde çok küçük bir görüntü vardı. 5 kurt böyle Hırço'nun etrafını sarmış. O da 5 kurdun peşinden Hırço'nun yanına doğru koşuyor. Ve bu geldiğinde burasında bir ufak yara vardı. Tabii boynundaki bu tasmalar onları çok iyi korumuştu. Bu hem Hırço'da vardı hem bunda vardı. Bir de buralarında bir boğuşma izleri vardı. Ki ikinci kurt karşılaşmalarında bunun Hırço'yu beklemesi ve Hırço'yla sırt sırta verip kurtların karşısında durması şeyin işaretiydi. Ben anladım ki o ilk karşılaşmada kurtlarla ciddi bir boğuşmaya girişmişlerdi. Öyle değil mi oğlum? Ha? Ciddi mi boğuştunuz? Çok mu ciddiydi? Videolarımdan bir tanesinde var.
zaten bu kurdun peşine düşüyor. Bayağı bir kurdu kovalıyor böyle kilometrelerce yol. Gidiyor ondan sonra bir düşüyor bu böyle. O düştü ya benim böyle içimden böyle bir şeyler böyle koptu gitti olan dedim. Galiba dedim Pozgavur'u kaybettik. Sonra birkaç saniye geçti. Ayağa kalktı, etrafına baktı. Gene devam etti yani. Bu inanılmaz bir şey ya. Bu da küçüktü, bu kadardı. İlk daha 8-9 aylık. Ayının peşine düşmüş, böyle bir arazdayız. Ayıya diş atıyor. Ayı tam dönüyor, kaçıyor böyle kedi gibi zıplıyor. Ya ben dedim ki bundan demek ki nasıl bir cesaret yürek var ya. Cesaret bu şey değil. Yani eğitimle falan filan alakalı değil. Bu yani bunun damarlarında dolaşacak. Yani şu o delikan var ya şuralarda dolaşacak. Şuralarda bu beyni de biraz hasta edecek ki öyle deli saldırabilsin. Değil mi oğlum? Hı? Kanı deli akacak. Yoksa öyle eğitimle falan olacak iş değil. Gel. Gel oğlum. Pozgavur gel. Gel bakalım. Kurt murt var mı hiç? Gel. Yavaş yavaş koyun yatağına doğru gidiyoruz. Karanlık çöktü zaten. Karanlık çökünce bir kişi sürekli koyunun alt kanadını. Çünkü kurt genellikle böyle arazilerde hep koyunun alt kısmından yakalıyor, böyle dereye çekiyor, bir taşın dibine çekiyor hayvanı, orada hemen öldürüyor. Hatta yiyebildiği kadar da yiyor. O yüzden ben böyle hep alt kısmı gözlüyorum. Bizim Mehmet amca da, emektar Mehmet amcamız da önde, o ayarlıyor. Ben serşivan o, ben karışmıyorum. O bana diyor Erdal bu tarafa çevir, bu tarafa çevir. Bir kişi dinlemeli bu şeyde, çobanlıkta. Yani daha çoğu zaman istişare yaparak ama genellikle bir kişiyi dinlemeli. Yani yaşına, tecrübesine hürmetten onu dinlemelisin ki sürü kazasız, belasız bir şekilde sonbaharı bulsun veya geceyi atlatsın, günü atlatsın. Güneş battıktan sonra burada rüzgar genellikle soğuk esmeye başlıyor böyle. İnsanın yüzünü, boynunu, açık bir yer varsa hemen kendiliğinden insanın eli gidiyor oraları kapatmaya. Gece karanlık çöküyor. İnsanın yüreğine bir korku da düşüyor yani. Bu kayalıklar hepsi canlı birer öğeye dönüşüyor aslında böyle. Kayalıklar, ağaçlar sanki insana biraz böyle, insan bir sivilceymiş bu dağda ve o da bir vücut onu atmaya çalışıyormuş gibi geliyor insana. Abi Mehmet bezverni. Tamam da bezverna. Sabık evra pazete havroz naçaj o. Ari valla urtiva ana ki haber biyavi da ça. Ama bilin goya az da bilin gevim ho. Tamam. Oho. Da. Oho. Kurt bu yatakta bizim sürüye birkaç kere geldi. Zaten koyunun ürküp kaçmasıyla beraber Pozgavur'un o tarafa yönelmesi bir oldu hemen. Diğerleri de tabii peş peşe gittiler ama koyunun ürkmesiyle Pozgavur'un oraya böyle mermi gibi kaçması bir oluyor. Bu gece burada konaklayacağız. Eşeklerin yükünü açalım Mehmet amcayla beraber. Oğlum dur. Sen nereye gidiyorsun? Dur lan. Bunlar çok gariban hayvanlar. Yükümüzü taşır, yorulur sırtına bineriz. Gerçekten öyle bu. Onu şey yapıyorlardı böyle ya. Genellikle hocalarına yapıyorlardı falan. Ben çok orada gülüyordum acayip ya. İş yerinde işte patronum diyor benim için övgü diyor, işte diyor ki bu çok gariban, çok güzel, çok iyi, işte yükümüzü taşır, bütün sıkıntımızı, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Tamam oğlum.
Çok yakışıklı. Mehmet amca sen şey bana ver, bana ben bağlayayım bunu. İpini ver. Falan geliyorlar. Buradaki konumu şeye göre alıyorlar. Sürün etrafında kurdun geliş yönüne göre. Genellikle bizim palaz, bizim bu eşeği nerede bağlasak onunla aralarında çok iyi bir dostluk var. Onunla beraber yatıyor. Sarsılmaz da genellikle tehlikenin olduğu bölgelerde. Bozgar şu genellikle şöyle sırtlarda yatıyor, yani biraz daha koyunu tamamen görebileceği yerlerde. Şurada mesela yatmış. Sürü birazdan şuraya inecek tam. Şeyde hırçu da şeye bakıyor, tehlikeye bakıyor. Tehlike nereden geliyorsa gidiyor ta biraz koyundan uzakta. Tam tehlikenin geldiği yönde orada yatıyor. Koyunun dört bir yanını çeviriyorlar. Hepsi de her biri farklı farklı bir yerde yatıyor ve tetikte oluyorlar yani. O an koyunun böyle bir ürkmesiyle beraber onların orada olması bir oluyor. Geçen gün mesela kurt buradan geldi sürüye. Koyunun ürkmesiyle bir baktım Bozgavur'la Sarsılmaz'ın onun peşinden o aşağı doğru devrilmesi bir oldu. Köpeklerin kendi aralarındaki görev dağılımlarını onlara kim öğretti? Atalarından gelen binlerce yıllık bir genetik miras bu aslında. Çor 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 çor. Hırçı genellikle bakıyor hani ayı, kurt ne taraftan gelecekse o gidiyor o yönde bir yerlerde koyundan biraz uzakta yatıyor. Aslında o özellik çok iyi çünkü hani koyuna gelecek o yaban ilk önce hırçıyı geçmeli, ondan sonra koyuna gelmeli. Ki çoğu sefer kurtları öyle tuzağa düşürdüğü de olmuş. Öyle oğlu bir de bizim diğer köpeklerle beraber zaten geçen sene bir tane kurtla bir mücadeleye girmişlerdi. Kurt ölmüştü. Gene galiba aynı taktiği uygulamıştı. Böyle uzakta yatıyor koyundan. Kurt sürüye geliyor. Onu geçmeye çalışıyor. Geçerken o kurdun arkasında kalıyor. Yani tamamen tuzağa düşürmüş oluyor. Çor 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 çor. Bakalım nereye gitmiş. Bak görüyor musun nerede? Az önce koyun o taraftan ürküp kaçtı ya. Bak gözleri nerede parlıyor. Çor 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 çor. Bak görüyor musun? Yani kurt eğer oradan gelmeye çalışırsa hırçı direkt onu arkadan sarmış olacak. Çor 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 çor. Biraz çıkalım oraya biraz yakın. Ha, kalktı görüyor musun abi? Çor 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 çor. Çağırmazsak orada kalacak. Şu özellik bu hayvanın çok yürekli, çok cesaretli olduğunu, tek başına yabani hayvanlarla karşılaşabilme cesaretini gösterdiğini, hatta onları böyle arkadan çevirip tuzağa düşürme yürekliliğinin bir göstergesi aslında. Şimdi bu bizim köpekleri fazla böyle çağırıp sağa sola onların düzenli duruşlarını, pozisyonlarını bozmayalım. Biz kendi çayımıza, çorbamıza artık girişelim. Değil mi Bozgavur? Gündüz koyunu işte otar, akşam eve götür falan. O çobanlığı zaten hemen hemen herkes yapabilir yani, o kolay iş. Bu bizim yaptığımız çobanlık çok ciddi tecrübe istiyor, çok emek istiyor, dikkat istiyor. Bazen uykundan vazgeçiyorsun, yemeğinden, çayından. Biz göçer çobanlarız. Mesela biz yılın yaklaşık 7,5-8 ayı. Yani eğer sonbaharda kar geç yağarsa, ilkbaharda kar biraz erken açarsa
8,5 ayı falan bulduğu da oluyor bazen. Sürekli böyle dağdayız, taştayız. Yazın işte 2,5-3 ay evler gelir, çadırlar kurulur, oba koyunlar sağılır. Ondan sonra onlar tekrar çeker gider. Biz kalırız böyle dağda baş başa kurtlarla, ayılarla, köpeklerle. Bir yukarıda Allah var, aşağıda da biz ve yaban var. Bizim yaptığımız çobanlık galiba artık biz son nesiliz yani bu işi yapan. Artık bir sonraki nesilde dünyayı veya ülkemizi ne bekler bilmiyoruz ama artık insanların bu koşullara pek fazla dayanacağını tahmin etmiyorum. Galiba biz son nesiliz artık bu işi yapan. Çünkü kendi ailemden, kardeşlerimden de biliyorum. Hani aile göçer olmasına rağmen onlar artık tercih etmiyorlar bu işi. Şimdi birazdan hızlıca çayımızı içmek istiyoruz. Ateşimizi yaktık. Ama arkada böyle karanlıkta bile seçebildiğim bir bulut var böyle çökmüş ağırlığı. Geliyor yağmur, fırtına. Hissediyorum ben bunu. Doğaya biz yön veremiyoruz. Burada sadece doğaya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Doğa bazen böyle silindir gibi üzerimizden geçse de biz gene de hoş karşılıyoruz. Lan oğlum yaşıyorlar İstanbul'da lan. Vay. Gün tekrar başladı. Köpeklerin karnını doyurma vakti ve tabii ki koyunların da. Gel. Saat oyatı en nasıl? Evet çocuğum. Mehmet amca. Hani o ikinci yorgunluğu tekrarlamayalım. Şşş. Kerebinim. Bu uçsuz bucaksız bozkırın içinde en sadık dostlar çoban köpekleri. Yoksa seni böyle yatırırım yere, tamam mı? Hiç hareket edemezsin. Ne oldu? Hani poz gördün? He? Bıraksam tam üzerime atlayacak. Tamam. Tamam. Pes. Tamam pes. İğnem batıyor. Hayvan gibi üzerime atlıyorsun ya. Pes. Köpekler yani çobanın en iyi dostları, yardımcıları, koruyucuları. Onlar sayesinde biz gezebiliyoruz bu dağlarda, taşlarda. Bu yüzden onlarla ilişkimizi iyi tutmalıyız. Zaten köpek biraz koyunlar falan gibi değil yani böyle. İnsanla duygusal bağ kuruyor, kendiliğinden kuruyor. Oynuyor, eğleniyor. O bize nasıl sahip çıkıyorsa biz de onlara öyle sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yeni başlayan günde köpeklerin dikkati ve sürüye hakimiyeti Erdal'a güç veriyor. Kurdun kokusunu alan köpekler tehlikenin farkındalar. Ver hadi. Ey Yahya. Ey Yahya. Ey Yahya. Ey Yahya.
Puzgar hadi. Ab Mehmet ayda Puzgar u çüketen o. Doğru. Sarsıcı bir denerim sonra vestibuya denerim. Sonuçta bir takip dike ki o dıştaki hep Ha, payarı. atayda Puzgar u dedit. Puzgar vakit ham orada. O اون هو جراد جرا هزمته و هر گریب رها او اون جراد جرا یه ببینش ها Zaten digara پوزگر 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 bir dakika ben çağırdım. Oyva! Oyva! Oh, oh! Oyva! او kete ser bini o lama nazvara. Kokuya gitti o. Şimdi koku dolandırıyor ya Mehmet amca. O yüzden dönmüyor. Zaten burada 2 tane kurt var o. Geçen gelen kurtlar da vardı ya. Burada da gördük. Burada 2 tane kurtuydu bu kaşlara. Biri ooo pozger gördün mü? Geldi. Ben sesledim ooo da çıkır orada var. O hala kokuda. Mesela tamam bizim sesimize bakıyor ama o kokuyu dolandırıyor. Aynı orman içinden çıktı orada. Koku dolandırır. Puzgar, 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 puzgar. Gel oğlum gel gidelim gel boş ver. Her şeye hakim olamazsın. Gel. Saçta da onu takip ediyor. O bunlar bizim bu dişi bunları kardeş gibi, aile gibi görüyor. Bunlarla çiftleşmiyor. Nerede? Vallahi billahi yani zorla bile tutmaya çalıştık bizi ısırıyor. Bırakmıyor yani. Gidiyor nerede yabancı hiç tanımadığı köpek varsa onunla eşleşiyor. Bırakmıyor yani. Kaç yani. Hırçı da orada görüyor musun? O da kokuya düştü. Buralardalar ha. Yani o şu anda o kurtlar var ya Mehmet amca. Yani şu kayalıklarda, şu ağaçların arasında bir yerlerde bizi takip ediyorlar. Hatta biz konuşurken bile şu anda o saldırı planı bile yapıyordur. Çünkü köpeklerin bu kadar kokunun üzerine düşmesi kokunun çok taze olduğunu gösteriyor. Tabii. Hırçı da gitti mesela. Tamam Puzgar hani biraz yabana gidiyor ama hırçı çok yakın koku oldu mu daha çok gidiyor. Dişi de karşıdan takip ediyor onları. Aslında dişi bu gece biraz yoruldu. Bu gece biraz yorulduğu için böyle karşıdan takip ediyor. Hani ciddi bir şey olsa hemen harekete geçecek. Şu anda onlar erkekler kokuyu dolandırıyor. Hep bir gözü orada yani. Hep ben bakıyorum bir gözü Puzgar'da, bir gözü Hırçu'da. Bakalım hani ne çıkacak. Çıkarsa hemen o da saldırıya geçer. Palas tamamen şey odaklıdır böyle. Biraz yaşlandığı için de tamamen hani sürüyü koruma. Gece de mesela köpekler gidiyor hemen dönüyor sürüye. Yaşlı olan Palas sürünün içinde kaldı. Genç sürü köpekleri tehlikeyi bertaraf ettiler. Şu andaki koyunun yani koyunu otarmamız bir nevi koyuna kahvaltı yaptırmaktır. Koyun işte sabah 7'de, 6.30-7'de kalkıyor yataktan böyle bir saat 9'a kadar falan otluyor.
takip ediyoruz biz mesela önceden. Diyelim ki diyoruz ki burayı otaracağız. Otlu burası. 2 saat, 2,5 saat, 3 saat yayıyoruz. Ondan sonra saat böyle 9.30-10 oldu mu obaya doğru yöneliyoruz, gidiyoruz. Obaya gittiğimizde burada 5 parçaya ayrılıyor koyun. 5 ev koyun sağıyor. Herkesin koyunu ayrılıyor. Kendi yaptığımız tel var. Beri dediğimiz sağım yerlerine giriyor koyun. Kısırlar dışarıda, sağılacak koyunlar içeri alınıyor tellerin. Orada sağım yapılıyor. Hayvanlar hem sağılıyor hem de dinleniyor. Akşam saat 5'e kadar 5'te tekrar dağa doğru çıkıyoruz. Böyle bir şekilde bir döngü. Oho! Oho! Yaşanılan tüm bu zorlukların tek amacı koyunların doyması için bir lokmada yediğimiz o peynirin aslında ne kadar zahmetli olduğunu şimdi anlıyoruz. Geven çobanlar için çok önemli bir ot. Hem bazen böyle çok üşüdüğümüzde falan genellikle hava çok erken soğuyor dağlarda. Baharında geç geliyor yaz. Isınmak için hemen şöyle bir çakmağı tutuşturuyorsun. Hemen ısınıyorsun ama tabii içinde birçok canlıyı barındırıyor mesela. O yüzden pek yakma taraftarı değilim. Erozyon da çok iyi önleyen bir ot kendisi. Mesela şu bulunduğu kısım, şu alan bunun en az 2 katı, 3 katı şu anda yerin altında toprağı tutuyor. Toprağı bir nevi sarmalıyor toprağı ve bu toprağın kaymasını, bozulmasını engelliyor. Gemenlerin içinde yürümek de bazı yerlerde o kadar sık oluyor ki tıpkı Yaşar Kemal'in anlattığı gibi uzaktan bakınca yemyeşil bir bayırmış gibi içine düştüğünde dikenli bir fıçıya düşmüş gibi oluyorsun. Her taraftan dikenler batıyor. Ayakkabı deri olsa bile deriyi bile delip geçiyor. Hele ki güneş aldıkça, hava ısındıkça dikenlerin sivriliği, sertliği daha da keskinleşiyor. Böyle dağda taşta sürekli yürürken aklıma hep o küçücük alana sıkıştığım günler geliyor. 7 yıl ben hapishanede kaldım. Hapishanede kaldığım dönemde ben o zaman gençtik bir de. Bundan 12 yıl falan önceydi. O dönemde yürüyordum. Yürüdükçe yani volta atıyorduk. Volta attığımızda duvara çarpıyordum. Her duvara çarptığımda böyle üzülüyordum aslında yani. Sürekli hep içimde bir özlemi vardı böyle. Ulan bir gün şöyle bir çıksam böyle kafamı kaldırdığımda bir kare gökyüzü değil de böyle sonsuz bir gökyüzü görebilsem. Yürüsem böyle dizlerimde derman kalmayana kadar yürüsem. Dizlerim yorulsa artık ayaklarım beni taşımayana kadar yürüsem ve hiç geriye dönmeden duvarlara çarpmadan sürekli yürüyebilsem. Bu hep içimde vardı. O dönem sürekli yoğunlaştığım bir duyguydu. Ve ben çıktığımda bunu yani bir işe adapte etmek eski yaptığımız işti zaten çocuklukta yaptığımız çobanlık aslında fark ettim bunu. Biraz da orada sürekli insanlarla birlikteydik. 20 kişi, 30 kişi bir arada kalıyorduk ve insanların biraz böyle diyebilirim. Vefasızlığı, her yakınlaştığın insanda bir darbe yemen. Bu da insan artık biraz insanlardan uzak kaçmaya, biraz onlardan kaçmaya itiyor. Ben de buna itti. Bana çok iyi geldi böyle. İlk böyle çıkıyorsun mesela. Böyle bir kapılıyorsun. Bu bir kaos gibidir. Bu koyun otarmak, çobanlık, dağ, taş kaos gibidir. Buna sürüklenip gidiyorsun. Burada sıkılmak, daralmak, bunalmak yok. Sadece ne olur? Çok fazla yorulur bedenin. Tükenirsin, gidersin. Bir gün dinlenirsin. Ertesi gün gene özlersin, koşar gelirsin. Vahşi hayvanların doğadaki mücadelelerini gördükçe insan yani böyle sıkılıyorum kelimesini kullanmaya bile insan utanır. Çünkü her anları bir mücadele, her anları ölümle kalım arasındaki o ince çizgide yaşıyorlar ve o ince çizgide yaşamı kuruyorlar, yaşamı devam ettiriyorlar, rutinlerini devam ettiriyorlar, çocuklarını eğitiyorlar, yavrularını büyütüyorlar. Bu insana şunu öğretiyor, yani biz de aslında bu doğaya aitiz. Bu doğanın içinde insan kendini buluyor. Bütün o sıkıntılarından,
bunalımlarından kurtulabiliyor. Ve tabii ki umut gene insanda, yani böyle insanı bir kenara atamayız diyemeyiz. İşte ben insanlardan sıkıldım, dağa taşa kaçtım. O da çözüm değil. Umut gene insanda, dostlarda, arkadaşlarda. Mehmet amca mesela benim dağda yoldaşım. O İranlı, ben Türkiye'liyim. Biz burada beraber bu işi icra ediyoruz. İnanıyorum ki burada başıma bir şey gelse, mesela ayağım kırılsa, bir şey olsa, hem bu koyunu idare edecek hem de beni sırtına alıp ta ki işte hastaneye kadar ve işte arabanın gelebileceği yere kadar götürebilecek bir insan ki ben de ona aynısını yaparım da zaten, yani gerektiğinde. Gene insansız olmuyor. Onunla paylaşıyorum, onunla konuşuyoruz. Başka arkadaşlarımız oluyor tabii ki. Onlarla da paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Hem beraber çalışıyoruz hem de işimizi icra ediyoruz. Yaşar Kemal'in bir sözü var. Diyor ki baktığı her insanda piçlik gören insan insanın piçidir. İnsan değildir yani. İnsan biraz da aslında onu da okuduktan sonra o cümleyi böyle tekrar okudum. Tekrar okudum. Okudukça böyle sindirmeye çalıştım onu. Ne anlatmaya çalıştığını orada fark ettim. Çünkü bu hayatta çok güzel insanlar da var. Herkes öyle kötü, menfaatçi falan değil. Çok güzel insanlar da var bu dünyada. Bir gün daha sona erdi artık, eve dönme vakti. Bugünün döngüsünün sonuna geldik. Erdal'ın bu zorlu hayat mücadelesi bir sonraki günde devam edecek. Ve şu bizim en yaşlı köpeğimiz. Sürüdeki şu anda 15 yaşında. Normalde bu yaşta bir köpek kolay kolay yani bu yaşa gelmez bu dağlarda, taşlarda, şeylerde. Beşu'yu hem iyi besliyoruz. Bir de kendisi de böyle çok boğazlı yani. Yeter ki yiyecek olsun. Bu yaşında bile ağzında diş yok. Hala kendisi etleri koparıp yiyen birisi. Kendisini de zaten çok seviyoruz yani. Bütün bir aile olarak onu çok seviyoruz. Hem karakterli hem de böyle sahiplenen bir köpek. Diyelim ki fark etse ki insan tehlikede, asla insanı yalnız bırakmaz. Hep insanın yanında olur. Dağda, taşta. Ve kurt kokusunu aldığı zaman bu yaşında bile sabaha kadar durmaz. Sürekli havlar. Değil mi? Şu anda artık emekliliğini yaşıyor. Bazen kabullenmiyor bu emekliliği. Peşimizden dağa geliyor. Ama bakıyorum ki zorlanıyor. Ertesi gün kendisi evde kalıyor. İş köpekleri bizim, yani çoban köpekleri gözlerini açıyorlar. Koyunun içindeler. İşteler, dağdalar, taştalar. Ta ki son nefeslerini verene kadar sürekli bu hayatı yaşıyorlar. Onları zincire vurmak, yani diyelim ki yaşlandı artık, dersen ki yazıktır zincire vurayım gitmesin. Aslında onu ölmeden öldürmektir. Bırakacaksın özgürce dağda taşta gezsin yaşasın. Normal bütün hayatın aslında bütün tadı, bütün zevki bu yorulmaktan çıkıyor. Yani bu hayatın içinde olmak, bu keşmekeşin içinde olmak, bu mücadelenin içinde olmak, içerideyken farkında olmayabilir ama insan biraz onun dışına çıktığı zaman daha iyi anlıyor ki aslında bu anlar, bu dakikalar, bu mücadele çok kıymetli ve çok değerli. Ve ne olursa olsun hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamak lazım. Çünkü bize bakan canlar var, sevdiklerimiz var, çocuklarımız var, geleceğimiz var, umudumuz var. Bütün bunlar için mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.